Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz batik ipimle çok kolay, çok gösterişli bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. İpim batik bir ip arkadaşlar. Kendinden desenli. Şöyle Alize'nin Burcum Batik diye geçiyor. Renk numarası burada 100 gram olduğu yazmışlar arkadaşlar. Renk numarası sanırım burada. Şöyle buradan bu renge ulaşabilirsiniz. Eğer ki internet üzerinden alacaksanız. Tığ numaramda Tunus tığ arkadaşlar. 4,5 bir numara kullanacağım. Oldukça kalın bir uç tercih ettim. İpimiz de biraz kalın olduğu için daha yumuşacık, daha güzel olsun diye. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle öncelikle bir ilmek oluşturalım. Üzerine zincir çekeceğiz. Şöyle birkaç tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Zinciri de bol çekelim. Toparlama yapmasın modelimiz. Bu kadar yeterli. Model anlatacağım için sonra büyük parça üzerinde de göstereceğim sizlere. Hemen ilk zincirin içerisine batıp ilmek çıkarıyorum. Sırasıyla zincirlerime batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu model çok tercih edilen bir model arkadaşlar. Şöyle araştırdım, baktım çok sevilen bir model. Ama püf noktasını çözemeyen arkadaşımız çok fazla varmış. Çünkü yan giden bir model arkadaşlar. Eğer ki ilmek sıralarını yanlış yaparsanız yan bir şekilde örülen bir model oluyor ve güzel olmuyor tabii ki. Burada ben sizlere püf noktasını anlatmaya çalışacağım. 2 2 kapatıyorum sıra sonuna kadar. Son 2 ilmeği de kapattım. Şimdi burada ilk sırada modelimizi kuracağız. İlk baştaki şöyle ilk ilmeğe gösteriyorum. Buradan ilk ilmeğimiz başlıyor arkadaşlar. Buradan ikinci ilmekle devam ediyor. Şimdi ilk baştaki ilmeğimiz tığımızın üzerinde, altındaki ilmek birinci ilmeğimiz ve burada ikinci ilmeğimiz var. Bu iki ilmeğin arasına batarak bir artırma yapıyorum. Bu baştan bir tane artırma yaptığımızda sondan bir tane örmeden alacağız. Şimdi orayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 2 ve 3. sıradan 2 aradan alıyoruz. Şöyle sırasıyla kutu kutu gözenekleri olan bir model arkadaşlar. Kutuları görüyorsunuz zaten. Bu kutulara batarak arkaya geçerek ilmek çıkarıyoruz. Hemen sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde çıkarıyorum ilmeklerimi. Sıra sonuna geldik. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Burada 3 tane ilmeğimiz var. İkili kapattığımız için bir tanesi diğeriyle yakın gözüküyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3 tane ilmeğimiz var. Baştan bir tane artırma yaptığımız için sondaki 2 ilmeği tek olarak öreceğiz. Hemen 3 tane ilmeğimiz vardı. Normal bir tane örüyoruz. Ve burada 2 tane ilmek var. Bir üst sırada 2 öreceğiz. Ama şimdi baştaki artırma yaptığımız için sondan sadece son ilmeğimi alıyorum. Şöyle arkadan arka ipini de alıyorum. Arada bir tane ilmeğimiz kalmış oluyor arkadaşlar. Örülmeden kalmış oluyor.
Normalde şu arada bir tane daha kutu yeri var. Şöyle kapatalım ve diğer sırada tekrar göstereceğim. Çok kolay bir model ama bu arka kısmı dediğim gibi biraz anlaşılması zor ama anlatacağım inşallah. Sizler de faydalanın, bu modelden yapın istiyorum. Çok güzel bir model. Büyük parça üzerinde de dediğim gibi denedim. Çok güzel oldu. Sizlerle onu da paylaşacağım. Sıra başına geldim. İlk sırada baştan bir artırma yaptık. Şimdi eksiltmeyi baştan yapacağız arkadaşlar. Sondan değil. Hemen eksiltme yapacağım yer ilk başta buradan batarsak bu tarafa doğru yamuk gidecektir arkadaşlar. Şöyle buradan batacağız. Bu kısımdan batacağız ve baştan bir tane eksiltme yapmış olduk şimdi. Modelimiz yan gitmesin diye baştan ve sondan eksiltme kısmı var, kuralı var. Bu kuralları öğrendiğimizde çok güzel, düzgün bir şekilde örgü çıkarabilirsiniz. Hemen sıra sonuna geldim. Şimdi burada baştan eksiltme yaptığımız için sondaki ilmekleri ikisini de öreceğiz arkadaşlar. Şöyle burada bir tane var bakın. Bu şekilde bir tane var. Arkada 3 tane ip kalıyor. Şöyle göstereyim. 3 tane ip var bakın. Şimdi şu ikiyi de tekrar öreceğiz. Şu aradaki ipi tekrar bırakacağız. Şöyle daha net görün istediğim için buradan batıyorum ve bir tane ördüm. Şimdi sondaki ilmeği bu şekilde tekrar batıyorum ve arada bakın bir tane ilmek kalmış oluyor. Bu kısım bu şekilde arkadaşlar. Hemen sıra sonuna kapatarak 2 kapatarak sıra başına geliyorum. Bir sıra baştan artırıyoruz. Sondan eksiltiyoruz. Bir sırada baştan eksiltip sondan artırıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada belli oluyor zaten. Bakın alttan bir ilmek atladığımız için şimdi baştan artırma yapacağız. Hemen baştan artırmayı yaptık ve sıra sonuna kadar örüyoruz. Hemen geldim bakın. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi buradan eksiltmeyi nasıl yapıyoruz? Burada 2 tane ilmeğimiz var. Bakın birinci ilmeğimiz ve hemen buradaki ikinci ilmeğimiz. Sadece arada bir tane atlayıp son ilmeği alıyorum. Bakın direkt son ilmeğe geçtim. Bu arada bir tane büyükçe bir ip kalıyor. Diğerinde biraz daha küçük ip kalıyor arkadaşlar. Sayınızı ilmekleri sayarak da bu kısmı şaşırmadan yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayımız aynı kalıyor tığ üzerindeki ilmeklerde. İkişerli olarak kapatıyorum. Sıra başına geldim. Şimdi burada bir tane baştan eksiltme yapacağız. Hemen baştan eksiltmemizi yapıyoruz. Bakın ilk baştan batmıyorum. İkinci kutudan batarak ilmek çıkarıyorum. Hızlı bir şekilde sıra sonuna gidiyorum. Sıra sonunda baştan eksiltme yaptığım için sıra sonundaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Yani atlamadan 2 tane birleşik olan ilmeğimi örerek tamamlıyorum. Bakın son 2 ilmeğimize geldik. Şimdi buradan arkaya geçiyorum ve arkada tekrar bir ilmek daha var arkadaşlar. İkisini birlikte kapattığımız için görünmüyor ama bakın ortada bir çizgi olarak bir ipimiz var burada. Model bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi başta artırma yaptığımızda sonda eksiltme yapıyoruz. Başta eksiltme yaptığımızda sondaki 2 ilmeği
örerek artırmayı yapmış oluyoruz. O yüzden de düz bir örgü çıkıyor. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde bir model. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, oldukça gösterişli. Şapka yapılabilir, atkı yapılabilir, battaniye yapılabilir. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Arkası da haroşa gibi gidiyor arkadaşlar. Böyle çizgi çizgi. Şimdi büyük modelimi de hemen sizlerle paylaşayım. Şöyle ipimizin renk modeli bu şekilde arkadaşlar. Pembe ile başlıyor, mavi ile devam ediyor. Şöyle gösterebilirim. Harika bir örnek. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu kısmı oldukça düz çıkıyor. Bakın bu şekilde. Baş kısmı da aynı şekilde düzgün bir şekilde ilerliyor. Kalın bir ip olduğu için kıvrıştı arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Evet, modelimin anlatımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur örgü sevenler için. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.